Selam dostlar. Bugün Digital Cirque ve Murder Drones gibi devasa izlenmeler alan, büyük fandomlar oluşturan serilerin yapımcısı olan Glitch in son çıkarttığı ve milyonlarca izlenme aldığı Game Overs'ı dizisi hakkında konuşacağız. Ross O'Donovan tarafından yaratılan bu çılgın 2D animasyon serisi aslında bildiğimiz tüm video oyunu kurallarını kelimenin tam anlamıyla ters yüz ediyor. Alışık olduğumuz o klasik kahraman dünyayı kurtarır hikayelerini unutun, çünkü bu evrende kahramanların kazanması, o oyun dünyasının tamamen yok olması, yani bir nevi kıyameti yaşaması demek. İşte hikayemiz tam bu noktada başlıyor. Dünyaların yok olmasını engellemek ve bu absürt döngüyü kırmak isteyen ana karakterimiz Kit adında bir kedi kız. Kit'in görevi oyun evrenlerini kurtarmak için bildiğimiz kötü adamlara, yani villainlara yardım etmek ve ana kahramanların kazanmasını, yani dünyayı yok etmesini bir şekilde sabote etmek. Tabii bu sırada kahramanların kazanıp dünyaları yok etmesini hızlandırmaya çalışan Syntax adında gizemli bir grup da Kit'in planlarını bozmak için karşısına dikiliyor. Konsept olarak hem nostaljik çizgi film estetiğini barındırıyor hem de oyun kültürüne harika eleştiriler getiriyor. Ama tam da bu noktada internet dünyasında devasa bir tartışma alevlendi. Dizi sadece bu harika konseptiyle mi ön plana çıkıyor, yoksa ana karakter tasarımlarıyla kasıtlı bir etkileşim tuzağı mı? Gelin bağımsız animasyon dünyasını sallayan bu gizemli ve 2D animasyon evreninin derinliklerine birlikte inelim. Evet dostlar, konsept gerçekten çok taze ve ters köşe. Ama kabul edelim, internetin, Reddit'in veya X platformunun bu diziyi asıl konuşma sebebi kesinlikle karakter tasarımları, özellikle de ana karakterimiz Kit. Sosyal medyada bu diziyle ilgili paylaşımların altına baktıysanız karşınıza mutlaka iki kelime çıkmıştır: Gunnerbait ve waifu pazarlaması. Peki internet aleminin dilinden düşmeyen bu terimler ne anlama geliyor ve Kit ile ne alakası var? Gelin burayı iyice açalım, çünkü işin arkasında çok kurnazca bir strateji yatıyor. İlk olarak şu popüler kelimeyle başlayalım: Gunnerbait. Bilmeyenler veya internet jargonuna biraz uzak olanlar için çok basitçe özetleyeyim. Sırf belirli bir kitleyi dış görünüşüyle ekrana kilitlemek, onların ilgisini cezbederek internette devasa bir fanart, yani hayran çizimi ve edit furyası başlatmak amacıyla kasıtlı olarak çekici, abartılı hatlarla ve dikkat çekici unsurlarla tasarlanmış karakterlere deniyor. Şimdi dürüst olalım. Kit'i ekranda ilk gördüğünüzde aklınızdan ne geçti? Belirgin vücut hatları, asi ve havalı kedi kız estetiği, o sivri dilli, umursamaz tavırları ve aşırı dinamik hareketleriyle Kit tam olarak internet kültürünün bu zayıf noktasını hedef alıyor. Pilot bölüm YouTube ağa düştüğü an, daha üzerinden 24 saat bile geçmeden internetin Kit çizimleriyle dolması kesinlikle bir tesadüf değil. Glitch ekibi, izleyicinin hangi karaktere nasıl tepki vereceğini, hangi sahnelerin ekran görüntüsü alınıp TikTok'ta viral yapılacağını çok iyi biliyor. İşte tam bu noktada devreye ikinci terimimiz giriyor: waifu pazarlaması. Peki nedir bu waifu pazarlaması? Özellikle anime ve oyun sektörünün milyarlarca dolar kazanmasını sağlayan, son yıllarda bağımsız animasyon dünyasının da keşfettiği çok güçlü bir ticari stratejidir. Buradaki amaç, izleyicinin sadece hikayeyi sevmesini sağlamak değil, bir karaktere duygusal olarak, hayranlık boyutunda derinden bağlanmasını sağlamaktır. Tasarımcılar Kit gibi karakterleri öyle bir estetikle ve kişilikle sunarlar ki izleyici internet tabiriyle onu kendi waifusu, yani hayranı olduğu, bağ kurduğu o özel karakter ilan eder. Peki stüdyolar bunu neden yapar? Çünkü bu durum bağımsız bir animasyon stüdyosu için hayatta kalma meselesidir. Arkalarında devasa Hollywood bütçeleri veya dev yapımcılar olmayan stüdyolar reklamlarını hayran kitlesine yaptırmak zorundadır. Kit o kadar ikonik ve çekici tasarlanmıştır ki insanlar onun editlerini paylaştıkça dizi bedavaya milyonlarca kişiye ulaşır. Dahası bir izleyici diziyi sadece izler ve geçer, ama bir karaktere, yani Kit'e bağlanan hayranlar ileride onun figürlerini, tişörtlerini, peluş oyuncaklarını satın alır. Bağımsız stüdyoların en büyük gelir kapısı da işte bu ürün satışlarıdır. Sonuç olarak Glitch gibi zekice pazarlama yapan stüdyolar tasarımları böyle yapıp hem sanatçılara hem de Gunner'lara göz yumuyorlar. Bir tarafta karakterin estetiğine, animasyon kalitesine ve çizgilerine hayran olup sanatsal içerikler üretenler var.
Diğer tarafta ise tamamen karakterin çekiciliğine kapılan internet kitlesi. Stüdyo bu iki tarafında yarattığı devasa etkileşimi arkasına alarak büyüyor. Yani Kit'in tasarımına bakarak hem Gunner'lar için hem de sanatçılar için diyebiliriz. Kesin bir sonuca varamayız. Ama kesin olan tek bir şey var. O da Game Overs dünyasının ve Kit'in şimdiden internet kültüründe kalıcı bir iz bıraktığı. Bu akıllıca strateji, bağımsız animasyonların gelecekte nasıl ayakta kalacağına dair de çok büyük bir ipucu veriyor bize. Peki dostlar, siz bu iki ucu keskin bıçak olan tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durum sanatı besleyen bir pazarlama dehası mı? Yoksa çizgiyi biraz aşan bir etkileşim stratejisi mi? Kendi yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Üzerine konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz derinlemesine animasyon incelemelerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni bir evrende görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.